Black Bruin Fight Club Türkiye'yi sunar. See it 96-94, declaring your winner by majority decision, and still. Merhaba, Fight Club Türkiye'ye hoş geldiniz. Bilgehan Demir ben. Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletine bağlı El Paso kentinde gerçekleştirilen kadınlardaki dünya şampiyonluk mücadelelerinin olduğu bir boks gecesi sona erdi. Bu boks gecesinin içinde Elif Nur Turhan'ı, ülkemizi çok yakından ilgilendiren bir mücadele vardı. Holly Holm ve Stephanie Han rövanş mücadelesi yaptılar. Ayrıntıları aktarıyorum arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de Elif Nur Turhan'ın en muhtemel şampiyon rakiplerinden biri olan Stephanie Han'ın maçıydı. Sevgili arkadaşlar, Stephanie Han dünyaca ünlü kickboksör, dünyaca ünlü MMA yıldızı, dünyaca ünlü boks yıldızı Holly Holm'le karşı karşıya geldi. Hatırlayacaksınız, Ronda Rousey'e karşı kazanmış olduğu UFC zaferiyle hala hafızalarımızda olan Holly Holm'den bahsediyorum. Stephanie Han, WBA Federasyonu'nda hafif sikletin dünya şampiyonu. Aynı siklette IBF'de dünya şampiyonu kim? Elif Nur Turhan. İngiliz Caroline Dubois ise WBC ve WBO federasyonlarında şampiyon. Kısaca bu sikletteki şampiyonları sizlere aktarmak istedim. Neden? Çünkü bu 3 boksör arasında undisputed yani tartışmasız şampiyonu belirleyecek bir maçın peşinde otoriteler. Boksun baronları. Elif Nur Turhan yapmış olduğu knockoutlarla Beatriz Ferreira gibi çok önemli bir yıldızı da yenerek hem de knockout'ta yenerek IBF'teki şampiyonluğunu resmen herkese kabul ettirdi. Caroline Dubois, o da WBC ve WBO'da unvan birleştirerek bir şampiyonluk yaşadı ve o da kendisini ispat etti. Stephanie Han'la alakalı olaraksa bir sıkıntı var. Neden? Çünkü Holly Holm gibi bir süperstara karşı unvanını bir kaş açılması sonucunda koruyabilmişti. As the doctor's going to take a look at it. Still, the WBA lightweight. Holly Holm boksta 40 maç, MMA'de 23 maç, kickboksta 22 maç. Ring sporlarının kraliçesi diyebilirim. Ve bu maçın bir rövanşı gerçekleştirildi. Holly Holm'le yapmış olduğu rövanş bu kez yarıda kesilmedi ve tam anlamıyla 10 round sürdü. Good fight, entertaining fight, but I think Holly Holm, guys. 10 roundun sonunda kim kazandı? We go to the judges' scorecards for the official decision. Holly Holm kaybetti. Ama kime göre? Hakemlere göre. Dünyadaki istatistik şirketleri yani yumruk istatistiklerini yapan, kim kaç yumruk attı istatistiklerini yapan CompuBox'a göre tüm alanlarda önde olan taraf Holly Holm'dü. Ama puan açıklandığında herkes şoke oldu. Neden? Bir hakem 95-95 dedi ve bir uğultu koptu salonda. 95-95. Ve arkasından ev sahibi Stephanie Han 96-94 iki hakemin vermiş olduğu puanlarla galip geldi. See it 96-94, declaring your winner by majority decision, and still the WBA. Maçın sonunda kendisine şu soru yöneltildi. Bu maçı kazanmak için gerekeni yaptığına inanıyor musun? O da bir anda Holly Holm'e teşekkür etmeye başladı. I know that it was a close fight, but I felt that I did enough to win. I want to give a special thank you to Holly Holm. It's been an honor. Yine buna benzer bir soru. Yine soruyu cevaplamak yerine Holly Holm'e bu fırsatı kendisine verdiği için teşekkür etti. Again, thank you Holly for the match. 3-4 kere hatta 5 kere diyebilirim Holly Holm'e teşekkür ediyorum, Holly Holm'e teşekkür ediyorum dedi. My coach said that it's close, we need these rounds. But again, thank you so much Holly. Peki sırada kim var? Kimle dövüşmek istiyorsun diye sorulduğunda
ne Elif Nur Turhan'ın ismini verdi ne de Caroline Dubois'ın. The next fight I won, I know all the fighters want her, is Katie Taylor. Taylor'a meydan okudu karşılaşmadan sonra. Halbuki ya Elif Nur Turhan'a ya da diğer şampiyon Caroline Dubois'a meydan okuması beklenirken Taylor'la emeklilik vakti gelmiş Taylor'la maç yapmak istediğini söyledi. Emeklilik vakti gelmiş derken yani artık kötü boksör anlamında söylemiyorum. Kendisi süper hafif siklette büyük bir şampiyon. Ama artık son maçını yapmak üzere o maçı da benle yap dedi. Taylor demişken çok önemli bir yıldızı da atlamayalım. Amanda Serrano'nun da bu gece bir maçı vardı. Jake Paul'ün düzenlemiş olduğu MVP'nin organize ettiği bu gecede Amanda Serrano da Hanson'la karşılaştı ve onu ikinci roundda knockout etmeyi başardı. Taylor'la 3 kez maç yapmıştı. Amanda Serrano 3'ünü de kaybetmişti. Holly Holm boksu bırakmayı düşünüp düşünmediği sorulduğunda 44 yaşındaki Holly Holm'e devam edeceğim gibisinden bir açıklama yaptı. Ama çok üzgün. Ben kazandım dedi. Honestly, I feel like I won that fight, and I will say that's okay. Evet, 45 yaşına merdiven dayamış Holly Holm 35 yaşındaki şampiyon Stephanie Han'a çok tartışmalı bir karar sonrasında puanla kaybetti. Şimdi herkes şu sorunun cevabını bekleyecek. Bundan sonra ne olur? Ne olması gerekir? Bakalım hep birlikte göreceğiz. I truly have your respect. Thank you. En nihayetinde Stephanie Han 13. galibiyetini elde etmiş oldu ve yenilgisizliğini sürdürüyor. Kendisinden 9 yaş daha büyük 45 yaşına merdiven dayamış Holly Holm 34 galibiyette kaldı. 3. yenilgisini almış oldu. Ama hakemlerin vermiş olduğu bu puanlamayla çok tartışılacak bir karar bu. Bana göre Holly Holm mücadeleyi kazanmıştı arkadaşlar. Ve diğer taraftan baktığımızda dünya sıralamasında hafif siklette ilk 4'te BoxRec kimleri gösteriyor? Birinci sırada doğal olarak iki ayrı federasyonun şampiyonu WBO ve WBC'nin şampiyonu Caroline Dubois birinci sırada. İkinci sırada Elif Nur Turhan var. IBF'in şampiyonu. Üçüncü sıradaysa Beatriz Ferreira var. Bakın Beatriz Ferreira Elif Nur Turhan tarafından ağır bir şekilde knockout edildi. Ki kendisinin olimpiyattaki başarısı herkes tarafından bilinir. Üçüncü sırada o var. Şampiyon olmasına rağmen Stephanie Han 4. sırada. Bakalım bundan sonra kartlar nasıl dağıtılacak hafif siklette kadınlarda. Hep birlikte göreceğiz. Programımızın sonuna geliyoruz. Lütfen yorum yapmayı unutmayın. Bildirimleri de mutlaka açın ve videoyu beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Black Bruin Fight Club Türkiye'yi sundu.